Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Bugün bu bölümde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs kampüsünde okumayı, Kıbrıs'ta yaşamayı ve inşaat mühendisliğini bahsedeceğiz. Ve bugün bu bölümde konuğum çok eski bir arkadaşım olan Cem. Öncelikle hoş geldin Cem. Nasılsın? Hoş bulduk valla, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Cem. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsünde inşaat mühendisliği okuyorum. 4. sınıfım. Bugün kampüsüm ve bölümüm hakkında birkaç şeyler söylemek istiyorum. Kesinlikle, bir de 4 yıl okuman ve son sınıfta olman da tecrübeleri daha net aktarabilmene yardımcı olacaktır arkadaşlara ve aklındaki soruları da gidermesine yardımcı olacaktır. Ben de öyle inanıyorum. İşin doğrusu aslında bir sene de hazırlık okudum. 5. senem. O zaman her türlü soruyu soracağız bugün Cem'e. Özellikle Kıbrıs hakkında, ODTÜ hakkında ve inşaat mühendisliği hakkında. O zaman ilk sorum geliyor. Neden inşaat mühendisliği Cem? Neden inşaat mühendisliği? Aslında inşaat mühendisliği bana hep şey gibi gelmişti. Bilirsin, enerji hiçbir zaman yoktan var edilemez ya da işte var olan enerji yok olmaz. İnşaat bana hep böyle hiç olmayan böyle çorak bir arazinin bir anda böyle devasa yapılar ya da herhangi bir şey yoktan var etmek gibi geliyordu bana hep. Ve bununla uğraşmak her zaman hoşuma gitmişti işin doğrusu. İlgim bu yönde evrildi diyebilirim aslında küçüklüğümden. Yani önceden gelme bir istek, heves. Evet, evet. Ondan sonrasında sınavın neticesinde bu bölüme doğru kaydı ve devam etti. Evet, sınav sonucunda da aslında sadece inşaat mühendisliği ile ilgili bölümlere baktım. Üniversite tercihi yaptım denebilir. Gayet güzel, bence açıklayıcı bir cevap. Peki Kıbrıs biraz farklı bir yer, biraz yurt dışı gibi diyebiliriz yavru vatan olsa da. Kıbrıs'a geleceklerin, Kıbrıs'ta üniversite okumak isteyenlerin neleri bilmesi gerekiyor? Neler farklı Kıbrıs'ta? Şimdi öncelikle zaten ilk Kıbrıs'ta üniversite okumak çok başka bir fikir olarak çıkıyor ortaya. Çünkü Türkiye'de değilsin. Bayağı deniz aşırı bir yere gidiyorsun. Ve tamamen alıştığın ortamın dışında bir yer. Yani tamamen yabancı bir yer, tamamen yabancı kişiler. Hatta tamamen farklı bir millet bile diyebiliriz yani. Çünkü Kıbrıs'ın yerlileriyle iç içe olan bir kampüsün konumu da tam olarak öyle aslında. Hı hı. Genel olarak bakıldığında aslında Kıbrıs çok abartılarak anlatılan bir yavru vatan diyeyim. Ülke diyeyim, hatta bayrağı var. Ne bakımdan abartılıyor? Kıbrıs dendiği zaman Türkiye'deki insanların kafasında özellikle böyle çok güzel, çok işte yeşillik, çok eğlence merkezleri dolu, çok sürekli aktive işte bir sürü fonksiyon falan böyle şeyler geliyor insanların aklına. Ama işin doğrusu öyle değil. Yani Kıbrıs'ın ön plana çıktığı aslında tek şey kumarhane ve klabları diyebiliriz. Yani onun dışında Kıbrıs genellikle çorak arazilerle, dağ, taş, meşhur manzara özellikle. Bunlarla meşhur bir yer. Altyapı problemlerinin de çok olduğunu ben duyuyorum Kıbrıs'taki diğer arkadaşlarımdan da. Yani öyle dediğin gibi abartılan o süslü Las Vegas havasından ziyade aslında o Las Vegas'ın çöl kısmı gibi de birkaç kumarhaneyle beraber daha kurak, yapıdan biraz daha zorlayıcı. Bu kadar gelişmiş bir yer değil aslında, mesela bir İstanbul kadar gelişmiş bir yer değil. Tabii canım, kıyaslayamayız bile. Aslında hani daha az gelişmiş Türkiye'deki herhangi bir ille de kıyaslayamazsın. Çünkü aslında dediğin gibi altyapı sorununda Kıbrıs'ta zaten bu altyapı sorunu çok büyük olduğu için Türkiye'den boru hatları çekildi ve su aslında Türkiye'den geliyor Kıbrıs'a. Bir kısmı en azından. Sırf Türkiye'den gelen suyu tutmak için Kıbrıs'ta rezervuarlar yapıldı, barajlar yapıldı mesela. Hı hı. Hala yine de bu kuraklığın, aslında Kıbrıs'taki kuraklığın sebebi bu su eksikliğinden kaynaklı da biraz. Hala devam ediyor yani. Teknoloji bir tık daha buradakine kıyasla daha geri. Dediğin gibi altyapı, genel sistemler aslında biraz daha teknolojiyle adapte olamamış durumda şu an. Anladım. İlerleyen sorularda zaten Kıbrıs'la ilgili daha detaylı sorular soracağım. Aklıma takılan bir soru var. Herkesin de merak ettiği bir soru aslında bu. Ankara'daki ODTÜ ile Kıbrıs'taki ODTÜ'nün farkı ne? Evet, yıllardır en çok merak edilen soru budur. Ya çünkü herkes gitmeden önce de aslında bu soruyu merak eder. Hepimiz merak ettik. Aradaki fark aslında, şimdi üniversite sınavı açıklandığı zaman işte inşaat bölümü, ben mesela girdiğim sene yanlış hatırlamıyorsam Ankara ODTÜ 20 bin lira falan alıyordu. Hı hı. Şimdi bakıyorsun ODTÜ istiyorsun. Şimdi 20 bin gelmemiş ama. Ama okumak istiyorum, hani başka bir yolu var mı diye böyle gezinirken tercihler arasında Kuzey Kıbrıs kampüsünü görüyorsun. Aa, bu da ODTÜ diyorsun. Hani ne farkı var? İşte ilk soru oradan başlıyor. Tabii. Aslında. Şimdi aslında Kuzey Kıbrıs kampüsünün temel amacı şu. Şimdi Ankara kampüsünde okuyan öğrencilerin ya da oraya giren öğrencilerin işte üniversite sınavında yaptığı sıralamalar daha yüksek Kıbrıs'takilere kıyasla. Aynı bölümler, en azından öyle söyleyeyim.
Öyle olunca tabii oraya giren insanın yani altyapısı ya da çalışma düzeni tabii daha sistemli, daha gelişmiş oluyor en azından üniversiteye geçtiği zaman. Ama işte orayı tutturamamış, oraya puanı yetmemiş ama yine de bu eğitimi almak isteyen insanlar için aslında ikinci bir şans. Kuzey Kıbrıs kampüsü. Yani ODTÜ kalitesi Kıbrıs'ta da var, Ankara'dakiyle hemen hemen aynı kalite olarak. Evet, hatta şöyle ilginç bir nokta var. 3 sene öncesine kadar aynı diplomalar veriliyordu. Hı hı. Şimdi artık bizim kampüsümüzde hani bir ayrım olması için bizim diplomalarımız da Kuzey Kıbrıs kampüsünde yazıyor. Ama zaten işin doğrusu mesela kendi bölümümden örnek verecek olursam alanlaştığın zaman yani 2. ve 3. sınıfta artık alan dersleri, inşaat dersleri almaya başladığın zaman Ankara'dan uçan hocalar gelmeye başlıyor aslında kampüse. Yani bu da şu demek, uçan hoca da şu demek. Pazartesi ve salı günleri Ankara kampüsünde, perşembe ve cuma günleri ya da ne zaman uygunsa Kıbrıs'a geliyor. Yani haftanın belli günleri orada, belli günleri de bizim kampüste derse O çok giriyor. iyi. Yani aslında bir noktadan sonra şu an neredeyse derslerimin %80'ine yakını mesela Ankara hocaları giriyor. Yani bu da benim için gayet mutlu bir durum. Yani en azından bizim kampüs için. Oldukça güzel. Yani sen de bir ODTÜ'lüsün aslında. Evet, evet. Bence açıklayıcı bir cevap oldu sevgili dostlarım. Yani arada farklar var ama kalite olarak, eğitim kalitesi olarak neredeyse yakın birbirlerine. Bu bakımdan da oldukça tatmin edici aslında. Evet, hatta şöyle bir şey de ekleyeyim. Şimdi hazırlıkta ve birinci sınıfta özellikle neredeyse sınavlar aynı sorulardan oluşuyor noktadaydı. Şimdi öyle olduğu zaman da şimdi oradaki insanın çalışma sistemi ve işte background'u daha güçlü olduğu için yani geçmişi daha güçlü olduğu için aslında bizim daha fazla gayret, daha fazla zorlanmamız da çok normal. Yani hocalar da aslında bu yönde çalışmalarını devam ettiriyor. Çünkü aslında statüsünü koruması için ODTÜ'nün en az bizim de onların seviyesine gelebilmek için daha fazla efor harcamamız gerektiğine inanıyorlar ve sınavları, soruları ve işte iş yüklerini de buna göre düzenliyorlar. Bence gayet güzel. Güzel bir sistem yani. O zaman diğer soruma geçelim Cem, hazırsan. Peki ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs kampüsünde ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz ya da ne gibi faydaları var Cem? Nasıl bir kampüs hayatı var yani? Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Havalimanından indikten sonra yaklaşık 1,5 saatlik bir yol gidiyorsunuz aslında kampüse ulaşmak için. Kampüs aslında dağın başında diyebileceğimiz, tabir edebileceğimiz, şehir merkezinden hayli uzak. Yani istesen de gidemeyeceğin bir uzakta. Ve aslında sadece kampüsün içindekilerle hayatta kalabileceğin bir ortam diyebilirim en azından kampüsün bulunduğu konum itibariyle. Şimdi yaşanabilecek sorunlar açısından Kıbrıs'ta genel olarak zaten aslında bir yaşam pahalılığı söz konusu. Ama orada mesela şey kullanıyorlar mı? TL ile mi yoksa poundla mı dönüyor işler? Araba ve ev alımlarında aslında sterlin kullanıyorlar. Ama öğrencinin aslında daha çok Türklerin yaygın olduğu tarafta Türk lirası kullanılmaya devam ediyor. Yani biz de mesela kampüsün dışındaki ev kiralarını TL olarak ödüyorsun ama araba ilanlarını gördüğün zaman 7.000 8.000 sterlin diye ilanlar koyuluyor genelde. Kampüsün sorunları aslında Kıbrıs'ın sorunlarıyla paralel ilerliyor bir noktada. Çünkü genel olarak kiralardaki artış burada yani Türkiye'de artarken aslında Kıbrıs'ta da artıyor bir noktada. Kampüsün etrafında mesela Ankara'dakinin aksine ya da İstanbul'daki üniversitelerin aksine çok fazla bir eğlence merkezi yok ya da böyle oturabileceğin 3. dalga bir kahveci yok. İşin doğrusu kampüsün dışında yani bar diyebileceğimiz 2 veya 3 tane mekan var. Birkaç tane de yemek yiyebileceğin restoran var diyeyim. Onlar da aslında kampüsün bitişindeki köy gibi bir yerin içinde. Yani aslında sizin kapladığınız zaman bir kasaba gibi, yani birkaç kafe, ondan sonra birkaç gidilecek restoranttır, okul, başka da bir şey yok. Evet, evet. Özetle böyle, evet. Gitmek istesen 1,5 saat falan sürüyor dedin şehir merkezine. Evet. Bayağı sıkıntılı durumlar. Peki şeyi soracağım, yurt imkanı nasıl ODTÜ'de? Kampüsün büyük bir nüfusu aslında yurtlarda kalıyor zaten. Şu an kampüste aktif olarak 3 tane yurt var. 4.'ünün inşaatı hala bitmedi. Evlerdeki sıkıntıya baktığın zaman, şimdi ev yurt tercihi arasında kaldığın zaman aslında ilk gittiğin zaman yurtta kalmak zaten genelde insanların yaptığı şeydir. Hem ev arkadaşı hem de ortama alışmak için. Şimdi yurttaki ortamda sana şöyle imkanlar sunuluyor. İşte sınırsız internetin var, sıcak suyun var, işte kalorifer petekleri var, elektrik, işte mutfak, işte yani sınırsız, bunlara para vermiyorsun ekstra.
Şimdi ama kampüs dışındaki yakındaki evlere baktığın zaman şimdi su sıkıntısı çekiyorlar. Yeri geliyor elektrikler kesiliyor. Bazen Kıbrıs anormal derecede yağmur alıyor. Evleri su bastığı zamanlar oluyor. İnternetleri kesiliyor bazen. Yani ısıtmak çok problem oluyor. Yani evler çok hani gelişmiş de değil. Hani ya zaten doğalgaz falan bahsetmiyorum bile. Şimdi öyle olunca ister istemez bir yurda yönelim oluyor. İşte yurtlarda da karışık yurt olmadığı için işte erkek veya işte kadın işte 4 kişili, 2 kişili yurtlarda kalıyorlar genelde. Daha mantıklı aslında anlattıklarından sonra hani evde kalmak, hem ekstradan daha fazla para veriyorsun hem ekstradan daha çok çile çekiyorsun. İşte faturasıyla uğraş, doğalgazıyla uğraş. Doğalgaz yok dedi zaten. Isıtması, kurutması derken epey bir sorun birikiyor. Evet ama tabii arkadaşlarını çağırıp parti yapmak ve zaman geçirmek evin en büyük avantajı. Yani peki şunu da sormak istiyorum. Merak eden mutlaka olacaktır. Yurt fiyatları ile ev fiyatları arasında ne oynuyor? Yani arada aslında devasa bir uçurum var. Şimdi tam yanlış bilgi vermek gibi olmasın, internet sitesinde yazıyordur ama şimdi ben yurda yaklaşık 8 bin lira 9 bin lira civarında bir şey ödüyorum. Yıllık. Yıllık. Ve bunu dönem dönem ödüyorum yani. Yarısını birinci dönem, yarısını ikinci dönem. Ama evlere baktığın zaman senelik yani 18 bin lira, 19 bin liraları buluyor. Son durumu da bilmiyorum yani, arkadaşlarım kalıyorlar evde gerçi ama ya o yüzden aslında arada devasa bir uçurum var ve getiri götürüsüne baktığın zaman yurt bu aşamada bana daha mantıklı geliyor işin doğrusu. Hem ekonomik hem de biraz daha işin kolayı gibi. Tamam, bazı sıkıntılar var yurtta kalmanın. İşte farklı insanlarla kalıyorsun. İstediğin kadar o özel alanın yok, bazen olamayabiliyor ama yani bilmiyorum. O zorlu bir yerde evde kalmak da zorlayıcı bir challenge olabilir. İkisinin de kendine ait bir zorluğu var ama işte yurtta da bir süre sonra alışıyorsun diyeyim en azından. Ya da alışmaya zorluyorsun kendini. Yani peki ben şimdi Kıbrıs'a geldim mesela öğrenci olarak. Kıbrıs'ta benim ortalama aylık giderlerim, harcamalarım neler olur? Nelerde zorlanırım? Neler hoşuma gider mesela Türkiye'den ziyade Kıbrıs'ta şunlar daha güzel diyebildiğin neler var? Ya bu konularda çok pozitif şeyler söylemeyi isterim ama inan elimde çok az kaynak var. Şimdi 2-3 sene öncesine kadar soracak olsam belki 1500 liraya falan güzel bir şekilde yaşayabileceğini söylerdim ama yani buradaki artış orada daha gözle görülebilir bir düzeyde aslında. Çünkü aslında çoğu malzeme de Türkiye'den geliyor. Yani Kıbrıs'ta üretilen çok az şey var. Yani şimdi ayda ne kadar harcanır aslında nasıl yaşadığına bağlı. Şimdi şu an öyle bir aşama evrildi ki, gerçi buralarda da öyle ama dışarıdan bir yemek söylemen şu an Kıbrıs'ta 40 liradan aşağı değil yani. Burada 40 da lira, öyle. 45 lira. Şimdi kendi yemeğini yapmaya başlaman gerekiyor aslında. Bir noktada öğrencilik hayatı da seni buna zorluyor. Kıbrıs da seni buna zorluyor. Yani işte sürekli sebze alışverişi yapman, hani sürekli işte tavuk, et, belki onları sürekli harmanlayıp işte kahvaltıda ol bu. Yani ortalama 2000 lira gözden çıkarılabilir. Tabii kira ve faturalar hariç. Kira ve faturalar hariç. Yani yurtta kalındığını varsayarak Yani yurtta konuşayım en Hı hı. azından kendimce. Yani çok sağlıklı beslenmeyerek 1500-2000 liraya çok güzel yaşanır. Evet, standart diyelim. Standart civarında aynen. Evet, evet. Anladım, bu şekilde maliyetler. Tabii dışarıda kaldığın zaman, evde kaldığın zaman maliyetler artıyor. Ama ortalama hani gittiğiniz zaman Kıbrıs'a, yurda girdiğiniz zaman bir öğrenci olarak ortalama 1500-2000 liraya normal bir hayat yaşarsınız. Ne diplerde ne de uçlarda olmayacak şekilde geçinebilirsin yani. Evet ama yani üniversite ortamında, kampüste herkes bu sorundan muzdarip olduğu için aslında iyi bir yaşama dönüşüyor diyeyim standarttan. Ben şunu da anladım senin söylediklerinden. Zaten para olsa bile harcayacak yerin yok herhalde kampüste. Evet. Ya o yüzden mesela kampüsteki çoğu insanın arabası vardır. Çünkü kampüsün değil, Kıbrıs'ın genel bir sorunu da ulaşım aslında. Çünkü mesela ilçeler arası gitmek istediğin zaman mesela Lefkoşa, işte biz güzel yurttayız. Mesela Lefkoşa, Lefke, Girne, Mausa bir tarafa gitmek istediğin zaman Kıbrıs'ın yerli otobüs firmalarını kullanman gerekiyor. Ve bu otobüs firmaları eski tip dolmuşlar, 6 kapılı Mercedesler, yani bunlar kullanılıyor ve bunlar akşam 6'dan sonra yok. Yani bu şu demek: sen Lefkoşa'ya gidersen akşam 6'ya kadar işini halletmen ya da işte gezmek istiyorsan gezmen ve 6'dan önce dönmen lazım. Çünkü dönemezsen kullanamazsın hiçbir şey. Sadece taksi kullanabilirsin. Gerçekten güzel tarafları da var tabii ki de. Belki biraz az sana göre kötü tarafları da var. Ama işte farklı bir deneyim yani. Bu da bir deneyim. Bu da bir tecrübe Evet. neticede.
İnşallah ilerleyen günlerde daha da iyi olur. Kıbrıs'ın altyapı problemleri, ulaşım problemleri çözülür. Yeni gelecek öğrenciler için güzel bir yer haline gelmeye çalışır biraz daha. İnşallah hepimizin temennisi o yönde. O zaman yeni sorumuza geçelim Cem, hazırsan. Tabii. Peki Cem, Kıbrıs'tan bence yeteri kadar bahsettik. Kıbrıs'ta yaşamak, Kıbrıs'ta okumak, bunları ciddi manada anlattık ve arkadaşların bence pek çok sorusuna cevap verdik. Şimdi ise gelelim senin bölümün olan inşaat mühendisliğine. İnşaat mühendisliği okumak zor mu, kolay mı? Kimlere tavsiye edersin inşaat mühendisliğini? Derslerin işleyişi nasıl? Bu konu hakkında neler söyleyebilirsin bize? Şimdi bölüme başladığımda daha gür, daha siyah saçlarım vardı diyeyim. Biraz ağrıyor gün geçtikçe. Zor yani ODTÜ olduğu için zaten aslında bu Kıbrıs veya Ankara çok fark etmiyor. Çünkü o ders yoğunluğu, o zorluklar gerçekten hani seni çok uç noktalara taşıyor diyeyim sana. Çok sınıra dayandığın yerler oluyor. Lisans süresine baktığın zaman aslında birinci sınıfta genelde havuz dersleri alıyorsun. Diğer mühendisliklerle birlikte. Havuz dersi de şu demek. İşte temel fizik, kimya aslında bir tık da liseden aşina olduğun konular. Diğer mühendisliklerle birlikte alıyorsun. İşte çok az alanlaşmış dersin var mesela inşaat hakkında. Birinci sınıfta örneğin yanlış hatırlamıyorsam inşaat hakkında sadece AutoCAD dersi vardı. Sonra 2'de, 3'te, 4'te aslında tamam yani inşaat mühendisliği adına bir şeyler öğreniyorum. Sınıfların sayısı düşüyor, derslerin yoğunluğu artıyor aslında, değil mi? Bizde de öyle oldu mesela, bizde de. Evet kesinlikle. Hatta Ankara ile kıyaslayacak olursak aslında kişi sayısı daha az Ankara'ya kıyasla. Çünkü mesela Ankara'da aynı dersi alan 200 kişi varsa bizim kampüste ortalama 50 kişi vardır. Mesela amfiler daha seyrektir. Hocalarla daha çok iletişim kurabiliriz mesela bu açıdan. Hocalar bizi tanır yani. Hani üniversitede bu çok zor aslında. Tabii. Bir profesörünün sana aşina olması. Kesinlikle bu oldukça büyük bir avantaj aslında. Onunla sohbet edebilmek, onun tecrübelerinden faydalanabilmek. Bu arada laf arasında sen şey de demiştin. Hani 2 yıl Ankara'da okuyabiliyoruz ve öyle bir imkanımız var demiştin sanki. Biraz da ondan bahseder misin? Evet aslında şöyle her dönem sonunda Campus Exchange yani kampüs değişim programı adı altında bir başlık açılıyor kampüs genelinde. Yani ODTÜ kendi açıyor. Sen oraya başvuru yapıyorsun. Başvuru yaptığında işte neden gitmek istediğini ya da GPA'ni belirterek orada işte duruma göre bir dönem ya da en fazla 2 dönem mesela Ankara kampüsünde okuyabiliyorsun eğer Kuzey Kıbrıs kampüsündeysen. Ankara'daysan da keza Kıbrıs'ta okuyabilirsin. Çok güzel. Tam emin değilim ama sanırım Mersin'deki kampüste de bu oluyor. Bence oldukça güzel. O zaman akıllara şu soru geliyor. Şimdi biraz önce şeyden bahsetmiştik. Kıbrıs'taki ODTÜ'den mezun olunca Kuzey Kıbrıs diye yazıyor demiştin. Ama bu exchange programına katıldığın zaman nasıl bir diploma alıyorsun? Yine ilk başladığın okulun diplomasını mı alıyorsun yoksa sadece ODTÜ mü? Evet yani aslında baktığın zaman yine aynı diplomayı alıyorsun da şu. Sen sadece bir dönem veya 2 dönem o atmosferi, o işte Ankara'yı, o devrimi hani sana yaşama şansı veriyor aslında. Kuzey Kıbrıs kampüsünde okuyorsan. Yani yine aynı diplomayı alıyorsun o. Yani senin diplomanda bir değişim olmuyor. Anladım. Ama bence oldukça güzel bir fırsat yani. Hem orayı deneyimlemiş oluyorsun hem Kıbrıs'ı deneyimlemiş oluyorsun. Kesinlikle. Yani bu da aslında daha çok son sınıfta tercih edilen bir durum. Çünkü teknik seçmeliler ya da işte inşaat üzerine daha fazla kaynak, materyal. Mesela Ankara kampüsü bu açıdan daha zengin olduğu için aslında bizim hocalarımız da Kuzey Kıbrıs'taki hocalar da son sınıfta geçmeyi tavsiye ediyorlar aslında bizlere. Ama ders yoğunluğuna bakacak olursan aslında yani geçmek de bazen şey olmuyor, çözüm olmuyor. Şu noktada mesela müfredatta birkaç ufak değişiklikler var. Mesela onların aldığı fazladan bir ders ya da bizim onlardaki bir derse bizde 2 ders tekabül eden curriculumlar yani ders programları olabiliyor. Ya bu durumda da işte mesela Kıbrıs örneğin bu dönem ben gitmek istemiştim mesela başvuru yapmak istemiştim. Ama Ankara mesela benim almam gereken bir ders Ankara'da bir ders iken bizim kampüste o ders 2 ders olarak ayrılmış durumda. O yüzden mesela Ankara'ya gittiğimde benim o bir dersi vermem bizim kampüste 2 dersi vermeme eşdeğer olmayacağı hocalar böyle düşündüğü için otomatik okulun uzuyor aslında. O durumda da pek aslında seni zorunda bırakıyorlar. Yani peki sen ne tavsiye edersin? Yani fırsat olursa sence gitmeliler mi Ankara'ya yoksa kolay bir şekilde düzgünce okullarını Kıbrıs'ta bitirmeliler mi? Ya bence kesinlikle zaten yani eğer dönemi orada okuyamasan da Ankara kampüsüne gitmelisin. Ya mezun olsan da gitme yani
her türlü gitmelisin. Zaten işin doğrusu Kuzey Kıbrıs kampüsünde okurken yazları eğer bir ders alacaksan veya seçmeli dersler, teknik veya teknik olmayan ya da işte free elective denilen genel seçmeliler Ankara kampüsünden alabiliyoruz biz. Hı hı. Yani şu an online dönem ama yüz yüzeyken mesela ben bir dönem Ankara kampüsünde geçirdim. Ankara kampüsünden ders alıp orada yaşayabiliyorsun. Yani bu seçeneğin de var aslında. Oldukça güzel bence. Güzel fırsatlar sunuyor yani bu konuda ODTÜ. Kesinlikle. Ve kesinlikle herkesin gidip zaten devrimi görmesi yani inanılmaz bir duygu. Yani ODTÜ'nün de vardı bir devrim fotoğrafı. Kesin paylaşır profilinde zaten. Ama yani ders yoğunluğuna baktığın zaman aslında yazları ders almak zorunda kalıyorsun bir noktada. Çünkü ben hatırlıyorum. Mesela benim şimdi aslında genele baktığın zaman inşaat mühendisliğinin bölüm dersleri işte bilgisayar veya makineye göre daha azdır. Mesela ben hatırlıyorum birinci sınıftayken arkadaşlarımın haftalık 30-35 saat dersi vardı. Benim 18, 19, 20 o civarlarda bir saatti. Hafifti mesela programım. Ama bu şu demek değil. Yani daha kolay ya da onlarınki daha zor demek değil. İnşaatta da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi zincir bağlantısı diye adına zincir bağlantısı diyebileceğimiz bir sistem mevcut. Her dersin prerequisite yani vermeden önce öbür dersi alamayacağım bir sistem mevcut. Yani basitçe örneklemem gerekirse matematik 2'yi almak için önce matematik 1'i geçmen gerekiyor. Yani bir seviyeyi tamamladık ondan sonra öteki seviyeye çıkabiliyorsun. Evet yani seni bu kursta yeterli görmüyorsa diğer kursu almana izin vermiyor. ODTÜ genel olarak. Yani iki kampüste de hiç sıkıntı olmadan. Şimdi bu noktada bazı dersler özellikle zaten işi zora sokan nokta bu. Bazı dersler sonbaharda, bazı dersler ilkbahar döneminde açılıyor. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Matematik 1 sonbaharda açılıyor. Matematik 2 ilkbaharda açılıyor. Evet. Matematik 1'i aldın sonbaharda. Geçemedin. Ama programda da mesela matematik 2'yi alman gerekiyor öbür ilkbaharda. Şimdi sen matematik 1'i geçemedin. Nasıl olacak? Şimdi sen ilkbaharda matematik 1 alıyorsun o yüzden. Şimdi matematik 2 alman gereken dönemde 1 alıyorsun. Şimdi ne oluyor otomatikman? Matematik 2 alamıyorsun. Öbür dönem şeye kalıyor. Tam öbür sene sonbahara geliyor. Şimdi öbür dönem sonbahar matematik 2 açılması gerekiyor. Ona da geleceğim. Açılırsa matematik 2 alıyorsun. Sonra onun bağladığı da yarım dönem kayıyor. Yani içeride ODTÜ'de okuyanların bildiği aslında regular yani düzenli bir okumak işte. Her dönem alman gereken ders alıp verirsen bu düzenli bir sistemde ilerliyorsun. Ama eğer dediğim gibi böyle bir kayma olursa irregular oluyorsun. Yani şey yapmaya başlıyorsun ders seçiminde. İşte bu dönemden bunu aldım. Bu dönemden bunu aldım. Aynen her taraf karışıyor. Bir o derse giriyorsun, bir o derse giriyorsun. Irregular olmak biraz zor. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor o noktada. Kesinlikle. Şunu da sormak istiyorum. Mesela mimar arkadaşlarım da var. Çok yoğun çalışıyorlar. Yani öğrencilik dönemi zor mimarlıkta. İnşaat mühendisliğinde de aynı durum var mı? Yani senin bölümü okuman, özellikle 3. 4. sınıfta sosyal hayatından zaman zaman kısmana, daha fazla ders çalışmana, daha fazla proje yapmana mı evriliyor? Yoksa nasıl oluyor? Yani ders yoğunluğu bu bakımda nasıl? Kendine vakit ayırabiliyor musun istediğin gibi? Ya işin doğrusu 1. 2. sınıfta bir tık rahattı. Ya en azından hafta sonları çıkıp dışarı eğlenebilirdin. Arkadaşlarınla vakit geçir. Sürekli işte haftanın 4 günü çıkıp arkadaşlarınla kahve içip vakit geçirebilirken 3. ve 4. sınıfta artık başka bir noktaya evriliyorsun. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorsun. Bunları düşünmüyorsun bile. Kendine vakit ayırmayı geçtim zaten. Lablara gidiyorsun, laboratuvarlara, rapor yazıyorsun, sınavlar oluyor, ödevler veriyorlar, işte dönem projeleri veriyorlar. Yani aynı anda 3 ders dönem projesi oluyor. Sürekli rapor istiyorlar dediğim gibi. Yani programlar çok sıkışıyor ve yani ne kadar time management yani zaman yönetimi ne kadar iyi olsa da bazı şeylerden feragat etmek zorunda kaldığın anlar kaçınılmaz. Özellikle ODTÜ gibi bir yerde okuyorsanız. Anladım. Peki şimdi şu an 4. sınıfsın. Okulun yakında bitecek. İş imkanlarını sormak istiyorum mesela. Özellikle aklımda şu var. Kıbrıs'taki inşaat mühendisliğine göre, o sektöre göre iş imkanları nasıl? Var mı böyle bir sektör? Gelişme durumu nasıl? Türkiye'deki durum nasıl? İnşaat mühendisleri mezun olduktan sonra. Sen ne düşünüyorsun? Senin aklında neler var? Şimdi daha önce mezun olan arkadaşlarım da var bir sürü. Kıbrıs'ta kalıp inşaat mühendisi olarak çalışan kimseyi tanımıyorum işin doğrusu. Özellikle bizim okuldan mezun olup. Genellikle bu Katar, Dubai,
işte Suudi Arabistan, yani o taraflara bir kayış var aslında. Oralarda bir inşaat mühendisliği açığı var. Hı hı. Ve genellikle şöyle oluyor mesela. Oraya giden bir ODTÜ mezunu diyor ki işte yani burada bir inşaat mühendisliğine ihtiyaç var. İşte arkadaşlar işte hala okuyan ya da işte bütün mezunların bulunduğu bir network platformunda paylaşıyor. Diyor ki arkadaşlar işte böyle bir açık var. CV'nizi gönderip işte mülakat için beklerseniz hani işe gelebilirsiniz gibi. Aslında ODTÜ'ye kapı açıyor gibi bir durum var. Yani Türkiye'de de durum çok zor. Yani çok fazla inşaat olmasına rağmen çok zorlaştı iş bulmak. Ve yani iş bulsan da işte asgari ücretten bulduğun için aslında işler zorlaşıyor o noktada. Mesela yazları staj bile bulamıyorsun. Şimdi mezun olmadan önce 2 tane yaz stajı yapman gerekiyor. Bunun tavsiye edileni bir dönem saha stajıdır. İnşaat adına konuşuyorum. Bir dönem de ofis stajıdır. Hı hı. İşte birinde sahanın işte rezilliğini görüp ofiste de hani programları falan öğrenme. Ama mesela yaza bırakmıyorsun zaten. Şubat'ta, Mart'ta belki Ocak'ta staj aramaya başlıyorsun. Başvuruyorsun. Firma sana şöyle dönüyor. Biz bu sene stajyer almıyoruz diyor. Araya network giriyor ya da tanıdık kontenjanı açılıyor. Staja giriyorsun. Şimdi almıyoruz diyor. Bir sürü stajyer var. Şimdi sen bulamıyorsun. Yani işin içinden çıkılmaz bir noktaya geliyor o noktada da. Dediğin gibi network oldukça önemli. Özellikle staj bulmada, iş bulmada sana pek çok kapıyı açabilir. Bunun için de şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz bence. Hem okuldaki arkadaşlarınızla iyi bir network oluşturmak, hem de şöyle bir fırsatım var demiştin. Hocalar bize aşina, hocaları tanıyoruz, konuşuyoruz demiştin. Hem de hocalarla iyi bir network içinde olmak hem sana iş kapılarını açabilir hem de staj kapılarını açabilir. Yani mutlaka network'ünüzü iyi bir şekilde inşa etmelisiniz. Şunu yakaladım söylediklerinden. Yurt dışı fırsatlarından bahsettin. Özellikle hani yeni inşaat mühendisliği açığı olan, mimari de gelişmekte olan Dubai, Arap ülkeleri var. Bunun için İngilizce bilmek oldukça önemli. Sen de bölümü İngilizce okuyorsun zaten. Evet. Şu soruyu da sormak istiyorum. Sence inşaat mühendisliğini İngilizce mi okumalılar, Türkçe mi okumalılar? Yani hangisi daha faydalı olur? Tabii ki de İngilizce ama hani arada temel farklar ne olur? Sen bu konularda ne tavsiye edersin? Tamam. İlk söylediğin network kısmı hakkında şunu eklemek istiyorum. Şimdi kampüs küçük olduğu için aslında Ankara kampüsüne kıyasla neredeyse mezun olana kadar herkesi tanıyorsun. Yani kampüs ortalama 3000 kişi desek bugün. Hı hı. Yani olana kadar yaklaşık 2500 kişiyi falan tanıyor hale geliyorsun. İster istemez bir network oluşuyor. Sürekli aynı yüzleri gördüğün için. Hocalarla da çok aslında samimi ve hocalar sana aşina olduğu için ki biz konuşmuştuk mesela yaz stajı ararken. İşte hocaların mesela İngiltere bağlantıları vardı. Bize hani isterseniz hani İngiltere'de de staj yapabilirsiniz gibi bir kapı aralamışlardı ama yani İngiltere'de gidiş masraflar yani bir yaz stajı için karşılanamayacak masraflardı bizim için o zaman. Şimdi öyle olunca mecbur kendi network'ünü kendin oluşturmak zorunda kalıyorsun. Şimdi bölüm İngilizce. %100 İngilizce. İngilizce normal günlük İngilizceden çok farklı bir İngilizce aslında. Çünkü mesleki İngilizce çok her yerde ulaşabileceğim bir şey değil. Yani tercih yaparken de tek dikkat ettiğim şeylerden birisi buydu. İngilizce bölüm okumak istiyorum. Çünkü Anadolu Üniversitesi ya da 9 Eylül'de de gidebilirdim. Ama Türkçeydi mesela bölümler. Dedim ki hayır İngilizce olmasını istiyorum. Mesela kampüsün Ankara'dan yine o noktaya geleceğim ama Ankara kampüsüne kıyasla çok fazla international öğrenci var mesela kampüste. Kampüs 3000 kişi ise bunun yaklaşık 1500'ü hani yarı yarıya diyebileceğim işte Pakistan'dan gelen, Hindistan'dan gelen, Kenya'dan, Nijerya'dan gelen çok fazla insan var. Yani bu network'ü oluştururken de İngilizce bilmek de sana katkı sağlıyor. O adamlarla tanışıyorsun, o insanlarla tanışıyorsun, büyütüyorsun network'ünü. Hani farklı ülkeler, farklı kültürler tanıyorsun. Mesleki İngilizce boyutunda bu herhangi bir İngilizce kursuna gidip öğrenebileceğin bir şey de değil. Yani kendi kendine de çok zor bir boyutta. Yani sen her kelimenin işte karşılığını bilmek de yetmiyor aslında bir noktada. Ben de her zaman diyorum, uluslararası ticaret videomda da bundan bahsetmiştim zaten. O business English dediğimiz kavramı, yani iş İngilizcesini, o literatürü okulda öğrenmek her zaman daha avantajlı. Çünkü zaten derslerin buna göre bir şekilde öğreniyorsun. Sınava çalışırken öğreniyorsun. Ama okuldan sonraki hayatında bu apayrı bir vakit istiyor senden. Ve ciddi manada bir çalışma istiyor, azim istiyor. Çünkü bir dünya yeni kelime, bir dünya yeni kavram oldukça zorlayıcı. Ama bu şekilde şeyi öğrendiğin zaman,
okulun işleyişini de öğrendiğin zaman iş İngilizcesi kısmını hangi departmanda, hangi bölümde okuyorsan ol, her zaman seni bir adım öne taşıyacaktır. Zaten Türkçe konuştuğun ana dil. Türkçeyi çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsin, Türkçedeki kavramları. Bence ben şahsen böyle düşünüyorum. Yani aslında İngilizce ya bilmek hani artık zaten hep hani şakası da yapılır ama İngilizce gerçekten artık bilmeli gibi bir noktaya evrildik. Yani mesela şaka yaptığımız zaman İngilizce, işte belki gitmek istediğimiz yerler hep İngilizce konuşulan yerler. Tabii Mesela, ki. Ya da şu var mesela, İngilizce bilmenin artık bir esprisi yok yani. Hani senin CV'nde İngilizce biliyor yazdın dediğinde o işe başvuran belki 1000 kişiden 900'ü İngilizce biliyor. İkinci bir dili eklemek lazım. Oldukça farklılaşıyor. evet ya tabii burada ODTÜ'nün İngilizcesini de ayrı bir hani altını çizmek istiyorum. Çünkü mesela bir yere başvurduğun zaman şimdi ODTÜ'den mezun olan insanın İngilizcesiyle aslında başka yani başka demeyeyim de hani daha alt kademede bir üniversiteden İngilizce bir bölümden mezun olan daha iyi konuşuyor. Ortalama tabii genelleme yapmayayım ama yani ODTÜ bu açıdan da çok fayda sağlıyor sana. Cem, buraya kadar gerçekten çok güzel bilgiler verdim. Bence Kıbrıs'ta okumak isteyenlerin, inşaat mühendisliği yazmak isteyenlerin aklındaki pek çok soruya cevaplar verdik. Özellikle Kıbrıs'ın içinden gelip Kıbrıs'ı iyi bir şekilde bilip, yani neredeyse 5 yıllık bir tecrübem var orada. Bence gayet samimi cevaplardı. Yani insanların ihtiyaç duyabilecekleri, duymak istedikleri, merak ettikleri soruların cevaplarını verdik. Ayrıca arkadaşlar, Cem'i yakalamam da oldukça tesadüfiydi. Bu oynatma listesine, bu seriye yeni başladık ve bu çektiğimiz ikinci video. Cem de bir konsolosluk işi için aslında İstanbul'a gelmişti. Dedim ben de Cem bir video çekelim. O da dedi tabii olur, güzel olur dedi. Çünkü onun da böyle bir talebi vardı aslında. Okulla ilgili çok bir video yok, insanlar merak ediyor diye. Bence akıldaki soruları cevaplayabildik. Evet ya umarım cevaplamışızdır çünkü gerçekten okul hakkında en azından subjektif öğrencinin ağzından çok fazla video yok. Yani bir de şu var arkadaşlar, Cem'in Instagram adresini de koyacağım aşağıya. Hani aklınıza takılan farklı sorular olursa hem yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Yorumlarda Cem de bakacaktır. Hem de Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kapanışa geçerken Cem'e sormak istediğim son bir soru var. Kıbrıs'ta okumak isteyenlere ve inşaat mühendisliği bölümünü okumak isteyenlere neler tavsiye edebilirsin kendinden Cem? Şimdi Kıbrıs'ta okumak için tavsiye, gelirken kendilerine çok büyük beklentilerle gelmesinler aslında. Ama eğitim hayatları boyunca en azından ODTÜ bazında söyleyeyim. Çok güzel şeyler ya, bu kadar çok olumsuz konuştuk ama işin doğrusu bu, ama yani getirisi de çok fazla tabii, ondan çok bahsetmedik. Ya gerçekten değiyor aslında. Yani bunu çok geç vakitte anlıyorsun yani. Biraz üstünden zaman geçtikten sonra anlıyorsun ama gerçekten bana kattığı ve yani şu an olduğum insan aslında ODTÜ'nün çok büyük bir parçası var. O yüzden yani gelecek okuyacaklar kesinlikle aslında tavsiye de ediyorum. Ama yani çok büyük zorluklarla karşılaşacaklarını bilsinler ve alkol sorunları yoksa gelsinler. Tavsiyem bu. İradelerinde tutabileceklerse, çünkü alkol bazı arkadaşlarımın başına dert olabildi. Okulu bırakma boyutuna gelecek kadar. Çünkü alkol ucuz olunca biraz... Bu sudan ucuz muhabbeti doğru mu? Eskiden doğruydu ama şu an orada da alkoller biraz zamlandı. Yine Türkiye'ye kıyasla daha ucuz ama o su biraz rivayet işin doğrusu. Anladım. Verdiğin bilgiler için, geldiğin için çok teşekkür ederim Cem. Çok güzel bir bölüm oldu bence arkadaşlar. Siz de buraya kadar izlediyseniz beğenin lütfen videoyu ve yeni videolardan, farklı bölümlerden neler talep ediyorsunuz bunları yorumlar kısmına yazın. Siz de katılmak isterseniz kendi okulunuzu ve bölümünüzü yazın ki sizler de güzel içerikler çıkartabilelim. Genç arkadaşlara, yeni başlayacak arkadaşlara güzel tavsiyelerde bulunabilelim. Umarım sizler için tekrardan faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.